Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir tarifle geldim. Tam kıvamında ve tam zamanında aşure yapacağız arkadaşlar. İlk defa yapanlar için özellikle birebir ölçü vermeye çalıştım. Her zaman yapmış olduğum harika bir tarif oldu. Evet, lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Öncelikle bir gece öncesinden 1 su bardağı nohudumu ve 1 su bardağı fasulyemi soğuk suda ıslatarak başlıyorum arkadaşlar. Ben aşuremi 7 kiloluk tencerede yaptım arkadaşlar. Ona göre ölçüler veriyorum. Daha fazla veya daha az yapmak isterseniz katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz malzeme listemizi. Bu şekilde üzerine suyu koydum. Üzerine çıkacak kadar suyumu ilave ettim. Bir gece beklettim. Bu sarı suyundan, beklemiş olan sudan ayrıştırıyorum. Güzelce yıkıyorum ve tekrardan ayrı ayrı tencerelerde 1 saat haşlayacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi güzelce yıkadım. Üzerlerine çıkacak kadar su ilavesi yapıyorum ve orta göz ocağımda haşlamaya alacağım. Bir taraftan da aşurelik buğdayımı güzelce yıkayacağım. Toplamda 3 su bardağı klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı aşurelik buğday kullandım arkadaşlar. Bunu da güzelce yıkadım. Tencereme koyuyorum ve toplamda 2 litre su koyacağım üzerine. Bunu da tekrardan 1 saat kaynamaya alacağım. Tekrardan su ilavesi yapacağız arkadaşlar. Malzeme listeme videomun açıklama kısmından ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tüm püf noktalarından haberdar olmak için videomu atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Evet, bu şekilde hepsini ayrı ayrı tencerelerde koydum. Kaynamaya alıyorum ve toplamda aşurelik buğdayın üzerine 2 litre su ilavesi yaptım arkadaşlar. Bu şekilde kaynadıkça yüzüne köpüğü birikiyor. Mutlaka bu köpükleri alalım. Reçellerimizin üzerine biriken köpükleri alıyoruz ya arkadaşlar, aynı mantıkla bu şekilde aşurelik buğdayımızın üzerine biriken tortuları, köpükleri de alıyoruz. Aşuremiz daha parlak olacak arkadaşlar. Böyle köpük kalmayana kadar alalım. Tekrardan su ilavesi yapacağız arkadaşlar. Gerçekten bu köpüklerin alınması çok önemli. Evet, bu şekilde köpüklerini alarak dikkatli bir şekilde eksilen suyun üzerine tekrardan su ilavesi yaparak 1 saat kaynatıyorum arkadaşlar. Zaten her su ilavesi yaptığımda size gösteriyor olacağım. Özellikle 1 litrelik sürahi seçtim. Kaç litre su aldığını görmeniz adına. Birebir ölçü vermeye çalışacağım arkadaşlar. Ne diyorsun, inşallah dener ve siz de daha güzellerini yaparsınız. Bu şekilde nohutların üzerindeki köpükleri de aldım birkaç kez. Fakat nohutlarımızı zaten yıkayıp o sudan ayrıştıracağımız için çok da bir uğraşmak istemedim açıkçası. Evet arkadaşlar, bu zamana kadar ne yaptık? 3 su bardağı aşurelik buğdayımızı tenceremize yıkadık, aldık. Üzerine 2 litre su ilavesi yaptık ve ocağa kaynamaya bıraktık. Yine aynı şekilde 1 su bardağı fasulye ve nohudumuzu tenceremize aldık. Güzelce yıkadıktan sonra onların da üzeri çıkana kadar su ilavesi yaptık ve toplamda üçünü de 1'er saat haşladık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi koymuş olduğumuz 2 litre suyu bayağı bir çekti arkadaşlar. Tekrardan su ilavesi yapacağız. Tekrardan 1 litre su daha ilave ediyoruz. Ne oldu? 3 litre suyumuz oldu. Ve fasulyemiz, nohudumuz bu şekilde güzelce haşlandı arkadaşlar. Bunları da bu suyundan arındıracağım. Güzelce yıkayacağım ve kaynamış olan aşurelik buğdayın üzerine ilave edeceğim. Ve tekrardan 1 litre su daha ilave ettim. Toplamda 4 litre su kullandık arkadaşlar. Aşurelik buğdayımız pişene kadar. Sonrasında tekrardan yine kontrol edeceğiz ve su ilavesi yapacağız. Evet, ben aşuremin içi için arkadaşlar içerisine 1 su bardağı kuş üzümü, sarı üzüm, çekirdeksiz sarı üzüm ve 200 gram kadar kayısı koyacağım. İncir de koyulur mu? Tabii ki koyulur. Hiçbir sıkıntı olmaz. Fakat ben çok sevmiyorum açıkçası. İncirin aşureyi kararttığını düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu benim nacizane fikrim. O yüzden ben incir kullanmıyorum arkadaşlar. Üzerlerine çıkacak kadar ılık suyumu koydum ve bunları da dinlenmeye aldım.
Ve kuru yemişlerim birer su bardağı fındık, yer fıstığı ve kaju kullanacağım arkadaşlar. Kuru yemişim de bu kadar. Malzeme listem bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, tekrardan üzerindeki tortuları alıyorum, köpükleri alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi nohudumu ve fasulyemi yıkadım. Tekrardan 2 litre su ilavesi yapmıştık. Aşurelik buğdayımın üzerine toplamda 4 litre su kullandık arkadaşlar. 7 kiloluk tencerede yaptım. 3 su bardağı aşurelik buğday kullandım. Bu şekilde tekrardan üzerindeki tortularını alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Güzel pişti. Hala pişecek. Pişmeye devam edecek. Tekrardan 1 litre daha su ilavesi yaptım. Toplamda 5 litre su kullanmış olduk arkadaşlar. Bu zamana kadar. Ve içerisine birer su bardağı ıslatmış, haşlamış olduğum nohudumu ve fasulyemi de ilave ediyorum ve tekrardan kaynamaya alıyorum. Evet, kaynayan aşuremin üzerine karanfil ekleyeceğim. Karanfil de bu şekilde bir eriğin üzerine batırarak kullanacağım arkadaşlar. Tekrardan seçmesi kolay olmuyor. Bu şekilde biraz duracak. Sonrasında eriği alacağım karanfillerle beraber. Ve üzerine portakal kabuğu rendesi kullandım arkadaşlar. Gerçekten muhteşem oluyor. Ayrı bir aroma veriyor. Eğer portakal kabuğu bulamazsanız mutlaka limon kabuğu da rendeleyip kullanabilirsiniz. Harika bir aroma veriyor arkadaşlar. Evet, 10-15 dakika durduktan sonra alıyorum eriğin üzerine saplamış olduğum karanfillerimi. Toplamda 15-20 dakika daha kaynattım arkadaşlar, nohut ve fasulyemi ekledikten sonra. Ve yıkamış olduğum üzümümü ilave ediyorum. Bir 10 dakikada üzümle kaynatacağım arkadaşlar. Sonrasında kayısı ve kuş üzümünü ilave edeceğim. 10-15 dakikada üzümlerimle kaynatıyorum bu şekilde. Ara ara karıştırıyorum ki dibine tutmasın arkadaşlar. Mutlaka dikkatli bir şekilde kaynatalım. Yıkamış olduğum kayısımı ve kuş üzümümü de ilave ediyorum. Tekrardan kaynama işlemine devam ediyor. Arkadaşlar aşuremi ben 3,5 saatte pişirdim. Aşama aşama gittiğimiz için arkadaşlar öncesinde yarmaları haşlıyoruz filan. Sonrasında meyveleri ekliyoruz. Meyvelerin bir pişme süresi var. Tüm püf noktaları kaçırmamanız adına önemli rica ediyorum. Videomu atlamadan izlemenizi. Evet, meyvelerimizi koyduk arkadaşlar. Bu şekilde 15 dakikada kuş üzümü ve kayısıyı koyduktan sonra kaynattım. Üzerine 2 su bardağı süt koyuyorum arkadaşlar. Klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Başta da söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, her zamanki yapmış olduğum bir aşure tarifi. Kıvamında, lezzetinde herhangi bir sıkıntı yok. Ben her seferinde 2 su bardağı sütümü mutlaka koyuyorum. Renginin daha açık, daha parlak olması için. Tabi bu tamamen zevk meselesi, damak zevki meselesi. Koyup koymamak size kalmış. Evet, aşurem kaynamaya devam ederken şöyle bir karıştırdım. Birazcık koyu geldi sanki. Üzerine 2 su bardağı daha suyumu ilave ettim. Ve tekrardan kaynama işlemine devam ediyor. Bu esnada da birer su bardağı kuru yemişimi ilave ediyorum aşuremin üzerine. Kuru yemişlerin çok yumuşamasını istemiyorum arkadaşlar. O yüzden 15 dakikada kuru yemişlerle beraber kaynattım. Ve toplamda 7 kiloluk tencereye 3 su bardağı toz şeker ilavesi yaptım arkadaşlar. Tabii damak zevkinize göre toz şeker miktarını da yine arttırıp eksiltebilirsiniz. Şeker ilavesi de yaptıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Bu esnada yıkamış olduğum bir adet kabuk tarçınımı içine atıyorum arkadaşlar. Sonrasında çıkartacağım. Bu şekilde ara ara karıştırarak 15 dakika daha kaynattım aşuremi ve bu şekilde kıvamı muhteşem oldu. Şeker ilavesi de yaptıktan sonra zaten daha güzel bir kıvam alıyor arkadaşlar. Aşuremizi pişirdikten sonra servis etmeden önce 15-20 dakika dinlendirelim arkadaşlar. Daha güzel oluyor.
Dinlendirme işlemi de gerçekten çok önemli. Malzemelerin lezzeti birbirine geçiyor. Bilmiyorum, daha güzel olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde aşuremiz hazır. Altını kapattım ve 15 dakika dinlendirdim ve aşuremizin son hali. Siz aşuremin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Evet arkadaşlar, geldik bir videonun daha sonuna. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.